Mutfakta Hayat'tan tekrar merhaba. Bugün de sizlere kış aylarının hatta yılın 12 ayı sevilen kıymalı kuru fasulye tarifim var. Hemen malzeme listemizi verip yemek yapımına geçiyoruz. 3 su bardağı kuru fasulyemiz var. 2,5 litre suyla güzelce ıslattım. Sabaha kadar beklettim. 11-12 saat bekleyecek. 5 su bardağı soğuk su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 150-200 gram siz ne kadar kıyma ilave etmek istiyorsanız kıyma, 2 kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 küçük domates, 1 küçük yeşil biber, 1 su bardağı soğuk suyumuz var. Baharatlarımız yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, kurutulmuş 1 çay kaşığı kuru soğan tozumuz var. Kurutulmuş 1 çay kaşığı cin biber, 1 yemek kaşığı tereyağı. Kıymalı kuru fasulyemizi yapabilmek için fasulyelerimizi iyice geceden yıkadım. Suda beklettim 11-12 saat. Eğer havalar sıcaksa dediğim gibi buzdolabında bekleteceğiz. Yoksa fasulyenin ham kokusu oluşur. Yemeğimiz güzel olmaz. Hemen ocağımı yakıyorum. 1 su bardağımı güzelce aldım. 5 su bardağı da burada var arkadaşlar suyumuz. Hemen fasulyemizin üzerine aldım ve kaynamasını bekliyorum. Fasulyemiz kaynadı. Hemen ocağımızın altını mum alevi kadar kısıyorum. Ve üzerindeki köpükleri mutlaka alıyorum. Kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Hemen şöyle kapağımızı da kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Tabii ki ara ara köpükleri alacağım dediğim gibi. Kuru fasulyemiz diğer ocakta pişerken hemen fasulyemizin sosunu ayarlıyorum. Şöyle ocağımızın altını hemen yaktım. Sıvı yağımızı aldım. Öncelikle kıymamızı kavuracağız. Kıymamızın dağılabilmesi için şöyle yarım çay bardağına yakın su da ilave edeceğim. Böyle az bir şey. Kavurmaya devam ediyorum. Kıymamız da pişti. Hemen kuru soğanlarımızı da ilave ediyorum. Ve ocağımızın altını kısıp iyice kavrulana kadar kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Evet. Kuru soğanımızı da güzelce pişirdim. Hemen salçalarımızı ilave ediyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar biber salçamızı. Hemen ardından bir tepeleme yemek kaşığı domates salçamızı ilave ettim. İyice kavuruyorum. Salçalarımızı da iyice kavurdum. Hemen üzerine domates ve biberimizi ilave ediyorum. Güzelce salçayla iyice bulayacağım. Karıştırdım. Salçanın koruma özelliği olduğu için biberlerimiz canlılığını koruyacak. Domateslerimizi de en son ilave ettiğim için yine canlılığını koruyacak ve ezilmeyecek içerisinde. Kabukları da duruyor arkadaşlar domatesimizin. İsterseniz soyabilirsiniz. Hemen baharatlarımızı da ilave ediyorum. Pul biberimizi, tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu, kurutulmuş cin biber, kurutulmuş kuru soğan tozumuzu şöyle ilave ettim. Hemen onu da şöyle karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı
soğuk su alacağım. Salçamızın rengi çok güzel oluyor arkadaşlar soğuk su ilave ettiğimiz zaman ve kaynamasını bekliyorum. Evet, ayrı bir tencerede sosumuz hazır olmuş oldu. Ben sosumuzun altını kapatıyorum. Kuru fasulyemizin de yan tarafta pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, fasulyemiz güzelce pişti arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tamamen eziliyor. Fasulyemizin kendi suyunda mutlaka yemeğimizi yapacağız. Yani suyunu ayırmayacağız arkadaşlar fasulyenin. Daha önceden yapmış olduğumuz sosuyla buluşturuyoruz. Şöyle güzelce harmanlıyorum yavaşça. Bir 10 dakikada böyle özdeşleştireceğim. Fasulyemizi kaynamasını bekliyorum. Tuzuna baktım. Tuzu yeterli geldi sosunun. Artı salçamızda da tuz vardı zaten. Şöyle ocağımızın altını kapatıyorum. Hemen üzerine tereyağımızı parça parça alıyorum. Bu tereyağı da güzelce kaldıkça, dinlendikçe sosuyla beraber kuru fasulyeye yapışacak. Oldukça lezzetli bir kuru fasulye yemeğimiz olacak arkadaşlar. Dolu dolu bir yemek kaşığı yapmadım. Bir yemek kaşığı derken hafif yarım yemek kaşığı kadar olabilir arkadaşlar. Tenceremizin kapağını kapatıp 15 dakika demlenmesini bekliyorum ve daha sonra servise gidiyorum. Kıymalı kuru fasulyemizi servise aldım. Kuru soğan da yanında baş tacı oldu. Kuru fasulyemizi akşamdan ıslatıp sabaha kadar 10-12 saat beklettim. Eğer havalar sıcaksa mutlaka tabii ki buzdolabında bekletiyoruz. Kuru fasulye 55 dakikada pişti. Sosuyla 15 dakika daha pişirdim. Özdeşleşti. Toplamda 1 saat 10 dakikada hazır oldu. En son tereyağıyla buluşturup lezzetine lezzet kattık. Daha ne olsun? Şükürler olsun. Kanala abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.